Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere uzun süredir çiçek açmayan orkideleriniz varsa bunun için nasıl bir yöntem uygulayacağımızı göstereceğim. Eğer orkideleriniz sıvı bitki besinleri kullanmanıza rağmen hiçbir şekilde çiçek dalı çıkarmıyorsa mutlaka bu anlatıcım yönteme dikkat edin. Çiçek açmayan orkideler için buz küpleri kullanmıyoruz. Yani burada aslında dikkat etmemiz gereken hava değişimi yapmak. Hava değişimi demek orkideye soğuk su ya da buzlu su verip hava değişimi yapmak demek değildir. Özellikle bunu belirtmek istedim. Hava değişimi çiçeksiz orkidelerde tamamıyla ortam sıcaklığını değiştirmek demek. Yani yazın etkisinde olan orkideyi sonbaharın gelmesiyle 10 dereceye yakın daha aşağıda bir sıcaklığa koymak demek. Hava değişimi yapmak için ilk kural orkidenizin mutlaka sağlıklı olması gerekiyor. Orkidenizin sağlıklı olduğunu kökler ve yapraklar çıkarmasından anlayabilirsiniz. Özellikle hava değişimini ilkbahar ve sonbahar aylarında yapmanız gerekiyor. Şu anda sonbahar ayında olduğumuz için orkidelerin çiçek çıkarma zamanı. Ve yapmış olduğunuz bütün işlemlere rağmen orkideniz çiçek dalı çıkarmıyorsa bu orkidenizi mevsim geçişini hissettirmeniz. Yani sabit olduğu oda sıcaklığından daha düşük olan bir oda sıcaklığını almak. Hava değişimi için mutlaka hava durumunu takip etmeniz gerekiyor. Hava sıcaklığının 20 derecenin altına düştüğü günlerde yani sıcaklık aralığı olarak 12 ile 18 derece aralığına düştüğü günlerde orkidelerinizi dışarıda bekletebilirsiniz. Hava sıcaklığının 12 ve 18 derece aralığı olduğu gecelerde orkidelerinizi dışarıya koyarak 4 gün ve 4 gece bekletebilirsiniz. Özellikle gece sıcaklığına dikkat etmeniz gerekiyor. 10 derecenin altında olan sıcaklık ayar zamanlarında asla orkidelerinizi dışarı koymayın yoksa donar. Sadece önemli olan orkidenin sabit olduğu oda ısısından daha düşük bir sıcaklığa koyarak orkidenin strese girip yeniden çiçek dalı çıkarmasına yardımcı olmak. Ve 5. günde orkidenizi eve alabilirsiniz. 4 geceden fazla orkidelerinizi dışarıda bekletmeyin. Özellikle dışarıda bekletirken gündüzleri direkt güneş almayacak bir yere koymanız gerekiyor. Kısa süreliğine sabah güneşini alan bir yerde sakınca yoktur. Fakat öğle sıcaklığına kesinlikle koymayın. Yoksa yaprakları sararabilir. İkinci önemli püf nokta ise rüzgar olmayan günleri tercih etmeniz gerekiyor. Evet, bütün bu anlattığım püf noktalara dikkat ederek orkidelerinize hava değişimini uygulayabilirsiniz. Hava değişimi sonrası içeriye aldığımız orkidelerde dikkat etmemiz gereken 4. püf nokta orkide yapraklarında tozlar ve bir takım göremediğimiz böcekler olabilir. Bu ihtimali karşı orkide yapraklarını dezenfekte etmemiz gerekiyor. Ve bakın biraz su var. İlk olarak bir tatlı kaşığı kadar limon suyu sıkıyorum. Limon suyu her zaman orkidelerinizin yapraklarını dezenfekte etmek için kullanabileceğiniz iyi bir meyvedir. Antioksidan özelliği sayesinde orkidenizi yaprak hastalıklarından korur. Ve nem yağını da bir tatlı kaşığı kadar koyuyorum. Nem yağı da tamamıyla doğal bir yağdır. Özellikle orkide yapraklarındaki böceklerin ve hastalıkların oluşmasını engeller. Biraz karıştırıyorum. Zaten homojen bir karışım olmaz. Sadece hafif karıştırıyoruz.
Evet, hava değişimi uyguladığımız bütün orkidelerimin yapraklarını gayet güzel sildim ve gördüğünüz üzere hem nemya hem de limon sayesinde daha parlak, daha canlı gözüküyor orkideler. Aynı zamanda evdeki diğer çiçekli orkidelerinize de bu yöntemi uygulayabilirsiniz. Ve bu aşamadan sonra en çok dikkat etmeniz gereken orkidelerinizi bol ışık alan bir pencere kenarına konumlandırmanız gerekiyor. Ve özellikle sıvı bitki besinlerini 20 günde bir dönüşümlü olarak verip orkidenin çiçek çıkarmasını da yine teşvik edebilirsiniz. Hava değişimi sonrasındaki orkideninizdeki gelişmeler 2 hafta sonrasında genelde çiçek dalı çıkarmaya başlar. Elimde gördüğünüz orkide bakın yaprakları gayet sağlıklı, yeni yaprak çıkarıyor ve yeni kökler çıkarıyor. Bu orkidenin bizlere çiçek dalı çıkarma ihtimali daha yüksektir. Bu orkidemin bir ay sonraki halini de özellikle sizlerle paylaşmak istiyorum. Bakın yaprakları büyüdü ve dallarını görüyorsunuz. Bol bol yeni çiçek dalı çıkardı. Bu orkidem uzun süredir çiçek dalı çıkarmayan bir orkideydi ve hava değişimiyle gördüğünüz üzere 3 tane çiçek dalı çıkarmış oldum. Ve sadece bu orkidemde bakın gördüğünüz üzere bütün orkidelerimde çiçek dalı çıkmaya başladı. Bazılarına çifter çiçek dalı çıkarken bazılarına ise tek çiçek dalı çıkıyor. Bu orkidenin cinsine göre değişebilir. Fakat bu işlem mutlaka sonuç verir. Eğer 2 hafta bu işlemi uyguladınız ve orkideleriniz çiçek dalı vermedi. Sizlere tavsiyem bu işlemi bir kez daha denemeniz. Yine 4 gece uygun hava sıcaklığında bekletip tekrar içeri alabilirsiniz. Mutlaka ikinci denemenizde sonuç verecektir. Eğer sizler balkonu olmayan bir evde yaşıyorsanız bir odanızın penceresini yukarıdan açarak 4 gece bu şekilde orkidenize hava değişimi uygulayabilirsiniz. Ya da eğer geceleri çok soğuk oluyorsa 10 derecenin altında olan bir ülkede yaşıyorsanız orkidelerinizi sadece gündüzleri yine 12 ve 18 derece aralığında olan günlerde dışarıda 4 gün bekleterekten de hava değişimini uygulayabilirsiniz. Ve orkidelerinize mutlaka belirli aralıklarla 20 günde bir sıvı bitki besinlerini dönüşümlü olarak verebilirsiniz. Sıvı bitki besinlerini ister hazır olarak alabilirsiniz ya da güvendiğiniz evde kullandığınız muz kabuğu suyu, yumurta kabuğu suyu ya da diğer güvendiğiniz sıvı bitki besinleriyle bu işlemi yapabilirsiniz. Sayfamda orkide bakımı ile ilgili birçok video var. YouTube kanalıma giderek merak ettiğiniz konularla ilgili bakarak orkide hakkında genel bilgilere ulaşabilirsiniz. Evet, elimden geldiğince sizler için faydalı olacak bütün bilgileri anlatmaya çalıştım. Umarım bu videom sizler için faydalı olmuştur. Videomu eğer buraya kadar izlediyseniz ve beğendiyseniz hemen beğen tuşuna basıp ve kanalıma da abone değilseniz bana destek olmak için abone olabilirsiniz. Bol bol yorumlar yapıp yorumlar kısmında da sorularınız varsa sorularınızı yazabilirsiniz. Hoşça kalın, sağlıkla kalın.